Merhaba kıymetli izleyiciler. Sevgi ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah'ın adıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu videomuzda deizm, ateizm sorularına bir cevap vermeye çalışacağım. Bilindiği gibi ateizm yani ateistler tarih boyunca önemli soruları vardır. Bu soruların başında birincisi Allah'ı kim yarattı? Tanrı'yı kim yarattı? İkincisi, Tanrı yaratmış olduğu ölüleri ölüm kanuna göre öldürüyor. Sonra bu ölüleri nasıl diriltecek? Üçüncüsü, madem Allah var, Tanrı var, niçin görünmüyor bize kendisini niye göstermiyor? Deistler de biraz farklıdır. Deistler Tanrı'nın varlığını kabul ederler. Yani Allah'ın varlığını kabul ederler. Peygamber ve dini devre dışı bırakırlar. Ateistler de tamamen farklıdır. Tanrı'nın varlığını, Allah'ın varlığını ve dini hiç kabul etmezler. Şimdi birincisinden yola çıkalım. Önce deizme değinelim. Deizm, Tanrı'nın varlığını kabul ediyor, inkar etmiyor. Bu evreni, evren içindekilerini yaratan bir yaratıcı var diyorlar. Ama Tanrı insanlara din göndermemiştir, peygamber göndermemiştir. Dolayısıyla da her şey kendiliğinden olur. İnsanlar akıllarından, zekalarından her şeylerini kendileri görebilirler, anlayabilirler. Yani bir rehbere ihtiyaç yok derler. Ama öyle midir? İnsan rehbere elbette ihtiyacı vardır. Bir yol göstericiye, bir kılavuza bir ihtiyaç vardır. Mutlaka vardır, değil mi? Yani siz matematiğin kurallarını, matematiğin ölçülerini nereden öğrenirsiniz? Bir öğretmenden öğrenir. Size bir öğreten olması lazım. Bir yerden bir yere derken mutlaka size bir rehber eden birisinin olması gerekir. Dolayısıyla da bu aslında yanlış bir şeydir. Yani Tanrı'nın varlığını kabul edip işte peygamber göndermemiştir, kitap işte göndermemiş, vahiy göndermemiştir. Tamamen insan kendi aklıyla her şeyi, problemlerini, sorunlarını çözebilir diye bir anlayışa sahiptir deistler. Günümüzde deistlerin sayısı günden güne artıyor. Çünkü din konusunda tatmin edici bilgiler verilmeyince yahut da çağın zamanı koşullarına uygun bir din anlatımı olmayınca onlar da ne yapıyorlar? Efendim dini kabul etmiyorlar. Yahut anlatılan dini metinlerdeki o bilgileri yani vahiy bilgilerini, kutsal metinleri günümüzde doğru dürüst bir yorumlama, bir tefsir etme olmadığı için tatmin edici olmuyor. Batı'da da böyledir. Batı'da da niçin işte insanlar Hristiyanlıktan çıkmıştır ve ateist grupların, insanların çoğaldığı vardı. Çünkü kilise öğretisi gerçekten de doyurucu bir bilgi verememektedir. Bu tamamen geçmiş çağlara bağlı kalarak o günkü koşullara göre İncil metinleri yorumlanıyor. Günümüzde de Kur'an metninin yorumlanması için de mutlaka müsbet bilimlere vakıf olunması, fen bilimlerine vakıf, sosyal bilimlere vakıf olunması gerekmektedir. Çünkü Kur'an şaşmaz ve şaşırmazın sözüdür. Dolayısıyla kelamıdır. Mutlaka biz demek ki doğru bir anlayamıyoruz. İyi anlayıp iyi anlatırsak sanırım deistlik olmayacak veya ateizm de olmayacak demektir. Gelelim ateistlere. Ateizm de çok yaygın. Bugün Avrupa'nın Anglo-Sakson ülkelerin birçoğunda ateistlerin sayısı çokça artmaktadır. Bazı Katolik kiliselerine mensup olan dindar insanların belki ateist olmadıkları ama sorgulama teknikleri, yöntemlerinden dolayı birçok Anglo-Sakson ülkelerinde ateistlerin sayısı
günden güne artmaktadır. Çünkü dini bilgiler yeterince doyurucu gelmiyor, tatmin edici olmuyor, ikna edici olmuyor. Bundan dolayı da orada da ateistler yoğun bir şekilde. Şimdi dünyanın her tarafında var ama belli bölgelerde daha yoğun. Bu ateistlerin önemli saydıkları sorulardan birisi Allah'ı kim yarattı? Yani Tanrı'yı kim yarattı? Madem evreni, kainatı, her şeyi A'dan Z'ye Tanrı yarattı, öyleyse Tanrı'yı kim yarattı? Sorusunu sorarlar. Her yerde bunu sorarlar. Peki bizim kendi anlayışımıza göre yani Kur'an'a inananların açısından baktığımızda, Kur'an bilgisine sahip olan insanlar açısından baktığımızda Allah ezeli ve ebedidir. Ne kadar geriye doğru gidersen git, orada Allah vardır. Ne kadar ileri doğru gidersen git, yine Allah orada vardır. Zamanın izafiliği Allah için zaman, mekan söz konusu değildir. Böyle bir dini argüman ileri sürebiliriz. Ama bilimsel olarak da baktığımız zaman, mesela bir düzlem düşünün, bir çizgi boydan boya, bir çizgi düzlem düşünün, bunun başlangıç noktası vardır. Ondan ilerisi yok demektir. Yani Tanrı veya Allah her zaman vardır. Zamanın bir bölümünde ortadan kalkmış değildir. Dolayısıyla zamanın tamamını kuşatmıştır. Yerler, gökler, dün, bugün, yarın, yarından sonraki gün her zaman Allah var olacak demektir. Diğer sorular neydi? Ölüleri nasıl diriltiyorsun diye. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili İbrahim Aleyhisselam Yüce Allah'a Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ölüleri nasıl diriltiyorsun? diye sormuştur. Allah-u Teala da ona Bakara suresinde geçen ayetlerde işte 4 tane kuş al demiş. Onlara bak, iyice onlara kendine alıştır. Sonra onları götür işte 4 dağın başına koy. Sonra bir çağır bakalım. Sana gelip gelmeyeceklerini göreceksin. Ve öyle de yapıyor. Nitekim çağırınca da kendisine geldiğini, yani kuşların kendine geldiğini görüyor. Tabi burada öldürmeden de bahsediliyor. Yani o 4 kuşu iyice eğitim ver, bilgilendir, kendine iyice alıştır, sonra onları öldür, parçalarını veya bir kuşun parçalarını 4'e ayır, 4 dağın üzerine koy, sonra çağır bakalım gelecekler mi diye. Ve bunu deneysel olarak da Hazreti İbrahim Aleyhisselam denemiştir. Gerçi bu mecazi bir ifadedir de Allah'ın elbette ki yaratmaya gücü vardır. Çünkü varlığı yoktan yaratan Allah, Tanrı mutlaka yaratmış oldukları varlıklar öldükten sonra da onları tekrar diriltmeye kadirdir. Bilimsel olarak da böyledir. Mesela diyelim ki bir insan düşünün, bir icat yapıyor, bir makina, bir cihaz, bir kompütür yapıyor. Buna benzer gibi neyse bir yazılım meydana getiriyor ve ondan dizayn ediyor bir alet, bir araç, bir cihaz, işte ne diyelim mesela bilgisayar gibi, kompütür gibi yahut uzaya giden bir araç gibi düşünün, bir makina düşünün. Bunu yapıyor bir insan. Aklından, zekasından yapıyor. Sonra onun bütün kodları o mühendisin elindedir değil mi? Yani beynindedir. Siz tamamen yapmış olduğu o yazılımı ortadan kaldırsanız da yapmış olduğu aletleri, cihazları, makinaları neyse teknik ve teknoloji neyse onların hepsini ortadan kaldırmış olsanız bile o mühendis yeniden yapabilir mi? Evet, yeniden yapabilir. Demek ki Allah da bir şeyi yeniden yaratabilir. Tekrar ölüleri diriltebilir demektir. Anlamı budur. Mantık anlamı. Allah niçin görünmüyor sorusu vardır. Bu videom kısalığı nedeniyle hızlı geçiyorum. Allah niçin görünmüyor? Görünmek zorunda da değildir. Değil mi? Şimdi göründüğünü düşünelim. Yani Tanrı, Allah görünmüş olsa ne düşünürsünüz? Ne düşünürüz? Çok şeyler düşünürüz değil mi? Dolayısıyla Allah'ın, Tanrı'nın görünmemesi demek
bir bakıma varlığın, evrenin tamamını kapladığı için görünemez. Görünmesi mümkün değil. Siz güneşli bir havada, açık bir havada güneşe çıplak gözle bile bakamıyorsunuz. Bakamıyoruz. Dolayısıyla da Allah'ın kendisini gösterdiği zaman, yani zatını, varlığını gösterdiği zaman bunu görmeye tahammül edemeyiz. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam da böyle demişti. Ya Rabbi, bana kendini göster. Allah-u Teala da ona, ya Musa, benim varlığımdan şüphem mi var, tereddütüm mü var, bir endişem mi var? Hayır ya Rabbi, kalbim mutmain olsun der. Ve Allah-u Teala varlığının tecellisini, yani aslını değil, gücünü, eserini gösterir. Dağı gösterince dağın paramparça olduğunu yahut yürüdüğünü, hızlı bir şekilde yürüdüğünü görür ve Hazreti Musa orada baygın düşer. Demek ki Allah vardır. Allah'ın varlığını illa da zatı olarak görmemize gerek yok. Eser ortadadır. Eserine baktığımız zaman bu kul yapısı değildir. Bu insan yapısı değildir. İnsan bunu yapamaz, bunu başaramaz. Bunu olsa yüce bir güç, yüce bir kuvvet yapmıştır diye bir inanışa, bir anlayışa girmiş oluruz. Demek ki Allah'ın görünmemesi noktasındaki ateistlerin sorusunda bir bakıma cevabı kendimce vermiş oluyorum. Belki daha çok güzel cevaplar da var ama ben kendimce vermiş oluyorum. Dolayısıyla da deizm ve ateizm, bunlar günümüzde çok yaygın vaziyettedirler. Tabii onları da çok görmüyoruz biz. Neden? İnsan kafasındaki aklı çalışan, beyni çalışan insanın, nöronları çalışan bir insanın bu tür soruları sorması, sorgulaması da gerekiyor. Dolayısıyla da yeter ki bunlara biz doyurucu bir cevap vermiş olalım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.